Selamlar yeniden. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir her zamanki gibi. Bugün Volvo'suz ilk günüm. Volvo'yu sattık, Volvo ile vedalaştık ve onun yerine alacağımız aracı da belirlemiştik zaten. Kaporasını da vermiştik. Yarın veya daha sonraki günlerden birinde alacağız aracı. Gelecek İstanbul'dan. Onu da bu videonun peşine ekleyeceğim zaten. İşte otoparkımız bomboş. Şarj istasyonumuz orada duruyor. Bir seneye yakın birlikteydik Volvo ile ve gerçekten çok memnundum. Sattığımız arkadaş da çok naif bir hanımefendi. Umarım güzel günlerde kazasız ve keyifli sürüşler yapar. Zaman içinde elektrikli araca alıştığında ben çok keyif alacağını düşünüyorum. Elektrikli araca geçiş yapan insanların ilk başta tedirginlik duyduğunu görüyorum, hissettiğini görüyorum. Ben de aynı şeyleri yaşamıştım. Plug-in hibrit araçla başlamıştım. Volvo'ydu yine. Ama sonra bana uygun olduğunu anlayınca elektrikli aracın çok sevmiştim yani elektrikli aracı ve bundan sonra dediğim gibi zorunlu olmadıktan sonra elektrikli araç hariç geçeceğimi düşünmüyorum. Daha önce Tesla Model Y Long Range. Onu sattığımda da gerçekten üzülmüştüm. Onu da zorunlu bir nedenle satmıştım. Finansal nedenlerle satmıştım. Onunla da gerçekten duygusal bir bağım oluşmuştu yani. Elektrikli Volvo'yla da gerçekten duygusal bir bağ oluşmuştu. Üzüldüm ama sonuçta yerine gelecek olan aracımız da elektrikli bir araç olduğu için onunla da ben mutlu olacağımı düşünüyorum. Bütçemize uygun koşulları değerlendirerek aldık. Onun nedenlerini de birazdan anlatırım. Aracı aldıktan sonra da yaptığım çekimi bu çekimin arkasına ekleyeceğim. Tesadüf giydiğim tişörtteki gibi hayaller ve gerçekler. İşte hayaller Tesla Model Y ve Volvo iken fiyatı daha uygun bir araca geçmiş oluyoruz. Her zaman hayaller ve gerçekler uyuşmuyor. Ama benim mottom Cemal Süreyya'nın dediği gibi hayat kısa, kuşlar uçuyor. Herkese selamlar. Öncelikle ben Engin Hoca'ya, Engin Özeren'e, sevgili genç arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çok naif bir öneride bulunmuştu. Çok sağ olsun. Kendi çok sevdiği ve satmaya bile kıyamadığı Volvo'sunu geçici olarak bana vermeyi önerdi. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum Engin Hoca'ya. İnşallah bir gün tanışırız. Misafir ederim onu. Kendisine de sevgiler, selamlar. Engin Hoca'ya da zaman zaman işte tuzun kuru falan gibi şeyler söyleniyor. Bu tip kişilere geçen de avukat Çağatay Bey, o da biraz dert yanmıştı. İşte KGM Torres var onda da. Ona da işte ya bunları nasıl, bu ciplere nasıl biniyorsun falan. Bindiği cip de yani yüksek fiyatlı değil aslında. Yani 1.900.000 liralık araç günümüzde çok yüksek fiyatlar değil. Yani biz neden mühendislere, mimarlara, işte avukatlara, doktorlara bu tip şeyleri niye çok görüyoruz? Gerçekten anlamıyorum yani. Dolmuştu zaten Çağatay Bey de bir videosunda çok eleştirdi bunu. Yani müteahhitler binince bir şey yok ama avukat binince, doktor binince, mühendis binince dikkatimizi çekiyor hemen. İstemiyoruz herhalde, bilmiyorum yani. Engin Hoca'da da böyle zaman zaman işte yorumlar yapılıyor. Üzücü yani, işte tuzun kuru falan diye. Bence çok çalışkan bir arkadaş. Daha fazlasını da hak ediyor bence. Üretken birisi bir defa. Bu tip üretken insanlara ihtiyacımız var bizim. Bence onları daha çok el üstünde tutmalıyız. Pamuklara sarmalıyız yani. Ben nacizane 60 yaşına yaklaşmış birisi olarak bunu öneriyorum. Yani bu tip gençlere sahip çıkılması gerekiyor. Aynı zamanda ne dediğim gibi Çağatay Bey gibi bizim grubumuzda olan elektrikli araç kullanıcıları grubunda olan doktor arkadaşlar var, mühendis arkadaşlar var veya kendi iş kollarında başarılı olmuş, yetenekli arkadaşlar var. Bu arkadaşların daha çok tutulması gerekiyor ya. Daha çok sahiplenilmesi gerekiyor. Daha çok şeylere sahip olmasını istemek gerekiyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Tekrar Engin Hoca'ya selamlar. Bir de araç konusunda çok fazla sorular soruluyor. İşte şu aracı alayım mı, bu aracı alayım mı arkadaşlar? Yani araç seçimi bütçenize, ihtiyaçlarınıza, beğenilerinize, beklentilerinize göre değişen bir şey. Karşınızdaki sorduğunuz kişinin beğenileri, ihtiyaçları, beklentileri çok farklı olabilir sizden. Birisi cam tavanı çok beğeniyordur, çok istiyordur, çok önemsiyordur. Benim gibi bir başkası adaptif sürüş kontrolünü çok önemsiyordur. Yine aynı şekilde işte uzaktan erişimi çok isteyen olabilir, beğenen olabilir. Dolayısıyla kendiniz bizzat test sürüşü yapın, teknik verilerini karşılaştırın. İşte onları bizim gibi, benim gibi başka arkadaşlar da aynı şekilde zaman zaman paylaşıyorlar. O videoları izleyin.
izleyin. Kendinize en yakın olanını test sürüşü yaparak beklentilerinize de en yakın olanını seçin. Bir de benzinli veya dizel araç kullananlardan şöyle şeyler geliyor. Ya işte yarım saat orada değmeye, beklemeye değer mi? Ya o kadar uğraşıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ya ona değer mi? 1000 kilometreleri bulsun. Ya almayın arkadaşlar. Almak zorunda değilsiniz. Devir hesap devri. Ben 10 kuruşun da hesabını yapıyorum yani. Ona göre kendi bütçemi ayarlamaya çalışıyorum. Yarım saat değil 1 saatte dururum yani. 8 saatlik gideceğim yolu 9 saatte değil 15 saatte de giderim. Yani bu sizin tercihiniz. Paranız çoktur. Basarsınız 150 ile 180 ile gidersiniz. 10 litre benzin harcarsınız. Hiç umurumda değil. Bu sizin tercihiniz. Şöyle demeyin yani. Ya o kadar sabredilir mi? 90'la gidilir mi? 100'de gidilir mi? Ya gitme kardeşim zaten. Benim gitmeme neden karışıyorsun? Ben gezerek gidiyorum işte 3 günde gezerek geldim. Antik kentleri gezdim. Çok güzel de zevk aldım. Benzinli araçla bir günde geleceğim masrafı 3 günde yaptım ama doya doya geze geze yorulmadan geldim yani. Bu benim tercihim. Elektrikli araç almak zorunda değilsiniz. Bu size çile geliyorsa 1000 kilometreleri bekliyorsanız bekleyin. Daha fazla bekleyin. Valla bana 300 kilometre de yeter. 250 kilometre bir dururum. Yarım saat dururum. Ne var yani? Yani 5 kat evimden şarj ettiğimde 5 kat daha ucuza yol alabiliyorum. Bakım masrafım çok daha az. Dışarıdan şarj ettiğimde bile 2 kat daha ucuza yol alıyorum. Dolayısıyla ben tercih ediyorum. Sizin tercihiniz olmayabilir. Ve en sonunda MG4 Luxury ile karşınızdayım. Volvo'dan sonra yeni aracımız MG4 Luxury. Daha önce hatırlarsınız bundan 15-20 gün önce, yani belki de daha fazladır, bazı arkadaşlar için fiyat performans arabaları inceleyip ona göre teknik verilerini fiyatlarıyla hangi araçların fiyat performans olduğuna dair bir paylaşımda bulunmuştum. Birkaç tane paylaşımda bulunmuştum. Sonra dediğim gibi dönüp dolaşıp kendim de onları inceledim. Arkadaşlar için yapmıştım ama Volvo'yu sattıktan sonra en büyük ihtiyacımız tabii ki para nedeniyle satmıştık Volvo'yu. Mevcut kalan paramıza göre değerlendirme yapmak durumundaydım. Kalan paramıza baktığımızda yani 1 milyon 600, 1 milyon 500 o civarlarda bir araba almam gerekiyordu. Ama biraz da kendimi korumaya alarak bir miktarda kenarda para olsun diye biraz daha düşük fiyatlara yöneldim. Çünkü 1 milyon 500, 1 milyon 600 bin lira civarında 60 kilovatın üstünde bir araç alma imkanı yoktu TOG hariç. TOG'u da şöyle değerlendiriyorum. Yani krediyle birlikte alındığında 700 bin lira kredi verdiği için kredinin yarısını yaklaşık olarak geri döndürdüğünüzü düşünün. Para piyasalarında veya katılım fonlarında. Yarısı geri döndüğünde 350 bin lira eklemiş oluyorsunuz üste. Yani 1 milyon 550 bin liraya falan mal olmuş oluyordu TOG. TOG'u da tercih edebilirdim aslında çeşitli sorunları olmasına rağmen. Ancak riske atmak istemedim kendimi. Yani hem maddi olarak riske atmak istemedim hem de bu iş biraz şansa bağlı biraz baktığımda TOG'da. O nedenle daha düşük fiyatlı araçlara baktım. Daha düşük fiyatlı araçlara baktığımda da 50 kW'lık araçları tercih etmek istemedim. Seyahatimin genellikle yarısından daha fazlasını uzun yolda yapıyorum. Evet, çok fazla kullanmıyorum aracı. Yani yıllık 10.000 kilometreyi çok geçmiyorum. Ama bu 10.000 kilometrenin de yaklaşık 6-7 bin kilometresini uzun yolda yapıyorum. Uzun yolda işime yarayacak bir araç bakmak durumunda kaldım. Evet, kendimi zorlasaydım ve biraz da riske atsaydım belki 1 milyon 800, 1 milyon 900 binlik araçları bile alabilirdim. Ama ona da kendimi çok zorlamak istemedim. O civardaki olan araçlar da hemen hemen bu kilowatt bataryalara sahip. Birkaç tane araç var. Yani bütün bu şartları değerlendirdiğimde EV Database'ten de görebilirsiniz. Gerçek hayatta bu menzillere sahip elimde tek seçenek kalıyordu. MG Luxury. Başka bir seçenek olduğunu düşünemiyorum. Çünkü o dönemde de size söylemiştim. 10 bin lira kapora yatırarak bir defa aracın fiyatını sabitliyorsunuz. Yani 1 milyon 400 bin lira, 1 milyon 100 bin lira peşin veriyorsunuz. 300 bin lira krediyle aracı aldığınızda bu 300 binin yarısını geri dönüştürdüğünüzde para piyasası fonları veya katılım fonlarıyla araç 1 milyon 250 bin liraya gelmiş oluyor. Yani
Yani 1 milyon 250 bin liraya 64 kilowatt brüt batarya, 61.7 yani 62 kilowatt yaklaşık net kullanılabilir bataryaya sahip, ısı pompasından tutun adaptif kruz kontrolünden tutun da koltuk ısıtmasına kadar. Yani şimdi onları da tek tek söylerim. Bu kadar özelliklerin bir arada olduğu bir araç yok. Belki BYD'nin lansmanı beklenebilirdi. Ama BYD'nin lansmanını beklediğimde de bu fiyatlara bu özelliklerde bir araç olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şarj hızı da çünkü düşük BYD'nin şu andaki örneğin Atto 3'ün 1 milyon 500 binin üzerinde olmasına rağmen. İkinci ellere baktım. İkinci elleri de örneğin MG'de ikinci el yani 1 milyon 250 binden aşağı ikinci el yok 10 bin kilometrenin altında. Sıfırını zaten o fiyata alıyoruz. Neden 1 milyon 300, 1 milyon 350 bin lira verip ikinci el alayım ki? Yani zaten sıfırını ben 1 milyon 250 bin liraya alabiliyorum. Şu anda bile MG fiyat arttırmasına rağmen bence ikinci el fiyatları sıfırından daha pahalı. Kredi olanaklarını geri dönüştürmeyi değerlendirdiğimizde. Yine aynı şekilde TOG'da da öyle. Yani ikinci el neden tercih edeyim ki? Yani 700 bin lira krediyi çektiğinizde zaten araç 1 milyon 550 bin liraya geliyor. Niye gideyim 1 milyon 600 bin lira verip araç alayım? Çoğu araç için baktığımızda ikinci el fiyatları bence yüksek, düşük değil yani. Bunların içinde sadece değerlendirebileceğim bir Renault vardı. Renault Megane E-Tech ikinci el fiyatları 1 milyon 400 bin liraya kadar düştü. Gerçekten çok çok verimli bir araç. Yani bu MG'den de verimli bir araç. Isı pompasının olup olmaması çok önemli değil. Ben zaten Bodrum'da yaşıyorum. Ayrıca ısı pompası da o kadar abartıldığı kadar büyük bir faydası yok. Elbette ki faydalı. Yani ısı pompalı olmasını tercih ederim. Bu da araçta ısı pompalı. Ama yani Renault'u tercih etmememdeki neden ısı pompasının olmaması falan değildi. Aynı şekilde TOG'da da. Renault'u en büyük tercih etmemem nedenlerimden bir tanesi tabii ki fiyatı. Yani o fiyatı ona vermek istemedim. Yani 1 milyon 250 bin liraya bunu almak bana daha cazip geldi. 1 milyon 400'e ikinci el bir Renault almaktan daha cazip geldi açıkçası. Renault'un iç tasarımını beğenemedim bir türlü. Benimle çok uyuşmadı. Ama dediğim gibi Renault bence çok verimli bir araç. Bundan başka tercih edecek olsaydım muhtemelen Renault'u tercih ederdim. Şimdi bunun özelliklerine baktığımda örneğin farlarından başlayalım. Uzun far asistanı var. Benim için çok önemli. Uzun far asistanı çok işe yarıyor. Özellikle geceleyin uzun yolda çok çok işe yarıyor. Kendiliğinden açıp kapatıyor uzunları. Karşıdan bir araç geldiğinde uzunu kapatıp kısaya geçiyor. Kısa fara geçiyor. Bir başka nedenlerden bir tanesi de şu. Örneğin BYD'de bir arkadaşımız yolda bir problem yaşadı. Yol yardımı yok. MG'nin 7/24 yol yardım hizmeti var. Bir de bu yeni çıkarılan elektrikli ve plug-in hibrit araçlarla ilgili yönetmeliğe uyum sağlamak için çok sayıda servis, kendisine ait servis ve şube açmaya başladı. Şu anda 35 tane şubesi ve servisi var bildiğim kadarıyla. 34 ya da 35. 7/24 dediğim gibi yol yardım var. Aynı zamanda 7 yıl 150 bin kilometre aracın garantisi var. Ben o kadar çok uzun süre garanti veren bir araç hatırlamıyorum. Yine aynı şekilde adaptif sürüş asistanı, sıkışık trafik asistanı, şerit takip asistanı, geri gelir işlerde örneğin arkadan bir araç geldiğinde sizi uyarıyor hatta duruyor. Bazı yerlerde şehir içinde özellikle önden park ettiniz. Geri gelirken aracı göremiyorsunuz, geriden gelen aracı. Çok faydası oluyor onun. Geriden gelen araçlar varsa veya yaya varsa o zaman sizi hem uyarıyor hem de gerektiğinde isterseniz menüden onu ayarlayabiliyorsunuz. Frene basıyor. Yine aynı şekilde birçoğumuz yaşamıştır. Araçtan inerken eğer sizin kapıyı açtığınız taraftan bir araç ya da yaya geliyorsa o zaman da uyarı yapıyor. Ciddi bir uyarı sesinde bulunuyor ve o taraftan kapıyı açarak bir kazayı ya da kendinize ait bir maddi hasarı önlemiş oluyorsunuz. O da güzel bir özellik. Yine dediğim gibi akıllı uzun LED farların olması güzel bir avantaj. 360 derece kamera var ve 360 derece kamerayı açtığınızda işte sağ tarafa bastığınızda sağ tarafı, sol tarafa bastığınızda sol tarafı, önü, arkayı, her tarafı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla kaldırıma falan yanaşma durumunda da aynı şekilde sağı ya da solu çok net bir şekilde görerek ona göre bir kendinize park manevrası oluşturabiliyorsunuz. 360 derece kamerası da gayet güzel. Memnunum. Örneğin şarj hızı %20'den %80'e yarım saati bile bulmuyor. Kendim de doldurdum. Çünkü 3 gün şehir dışına çıktım ve geldim aracı alır almaz. Akşamleyin aracı aldım. Geç saatlerde, sabahleyin erken saatlerde yola çıktık ve böylece aracı görmüş oldum. Onu da ayrıca videosunu koyacağım. 3 ayrı günün 3 ayrı videosunu koyacağım. Onun da bir değerlendirmesini daha sonra yani MG4'te beğendiğim ve beğenmediğim yanlar, eksik kalan yanlar. Onları da
da size ileteceğim. Dediğim gibi yarım saate yakın sürede aracı %10'dan %80'e doldurabiliyorsunuz. 140 kWh pik değeri var. Yani en yüksek şarj hızı değeri var. Onun çok büyük önemi yok bence. Diğer araçlarda da yani bu işte şu kadar kWh deniliyor ama o çok kısa bir süreyi alıyor. Yani 140 kWh'de dolmuyor bu araç. Ama önemli olan şarj hızının dengeli bir şekilde yüksekten aşağıya doğru dengeli bir şekilde ilerlemesi. Yani %80'e bile geldiğinde ben gördüğüm kadarıyla 60 kWh'e yakın bir şarj hızıyla dolduruyor. Gayet iyi yani bence. Hatta biz yolda gelirken kahvaltı molası verdiğimizde, yemek molası verdiğimizde bizden daha önce doldu. %97'ye geldi araç. Bu aracın bir özelliği de şöyle bir şey var. Bataryayı korumak için yüksek şarj hızlarında DC şarjda %97'den daha yukarıya şarj etmiyor. AC şarja taktığınızda %100 şarj ediyor. Bataryayı da balans ediyor, aynı zamanda balanslıyor. Yani bataryanın korunması için tamamen %100'e kadar şarj etmiyor DC'de. %97'ye kadar şarj ediyor. Güzel bir özellik de virtüel özelliği olması. Evet, onunla ilgili bir aparat vermiyorlar ama yaklaşık 2000 lira civarında o aparat. İşte aracın şarj portuna takarak araçtan enerji alabiliyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde gittiğiniz yerde buzdolabını, televizyonu, istediğiniz şeyi çalıştırabilirsiniz. Yani araçtan enerji çekebilme özelliği, virtüel özelliği de çok güzel bir özellik. Onun olması da çok iyi bir avantaj. Aynı şekilde direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma da var ön koltuklarda ve kullandık da biz. Çünkü hava çok soğuktu gerçekten sabah saatlerinde. Koltuk ısıtmada, direksiyon ısıtmada çok güzel. Sırtınız da dahil olmak üzere çok güzel ısıtıyor. İşte CarPlay, Android Auto var. Yani o da işe yarıyor. Çok fazla işe yarıyor. Araçta aynı şekilde Auto Hold var. Ben Auto Hold'u da çok kullanıyorum. Yani sürekli ayağınız frende durmasına gerek kalmıyor. Rejeneratif frenlemede 4 farklı seçenekte var. Otomatik 1, 2 ve 3 seçeneği var. Aynı zamanda bir de tek pedal sürüş var. Kablosuz şarj özelliği var. Anahtarsız giriş ve çıkış, anahtarsız kullanım var. Kapı kolunda bir buton var. O butona bastığınızda, yani keşke o butona basmadan da açılsaydı ama bu da sonuçta güzel bir özellik. Bu fiyata bu özellikleri bulmak çok kolay değil. Yine sürücü koltuğunun elektrikli ayarlanabilmesi güzel. Lastik basınç uyarı sistemi var. Ekranda onu da görebiliyorsunuz. Bataryasını da ben biraz inceledim. Bataryası 11 santim kalınlığında bir bataryası var. Alta yerleştirilmiş olan NMC batarya. Şöyle bir özelliği de var. Özellikle hani burada çok ihtiyacımız olmuyor ama yine de işte şarj istasyonuna gitmeden önce manuel olarak ekrandan bataryayı ön ısıtmaya alabiliyorsunuz. Veya yola çıkmadan önce aynı şekilde bataryayı ön ısıtmaya alabiliyorsunuz. Daha verimli bir kullanım olabiliyor veya daha verimli bir şarj yapabiliyorsunuz. Isı pompası ve bataryanın manuel olarak devreye alınabilmesi de güzel bir özellik. Yani kısacası VLTP ve reel menziller, batarya kapasitesi, performansı, fiyatı ve donanım özellikleriyle değerlendirildiğinde bana göre açık ara alınabilecek en uygun araç. Fiyat performans araç. Bu benim görüşüm tabii ki. Evet, cam tavan yok. Ben çok önemsemiyorum. Çok büyük bir temel ihtiyaç değil bence. Aracın ses sistemi fena değil. Yani ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Çok özel bir ses sistemi yok ama. AC şarj kablosu verilmedi araçla birlikte. Keşke verilseydi. Ev tipi şarj kablosu verildi. En azından buna da şükür. Elektrikli sürücü koltuğu var ama keşke hafızalı olsaydı. Bunları ayrı bir videoyla MG4 Luxury'de beğendiğim ve beğenmediğim yanlar olarak paylaşacağım. Bu arada MG'nin yeni plug-in hibrit aracını da gördüm. Biraz inceledim. Test sürüşü tabii ki çok değerlendirme yapılabilecek uzunlukta bir test sürüşü olmadığı için ondan çok bahsetmeye bile gerek yok. Fakat araç performanslı ve gücü çok iyi bir araç. Gerçekten de 80-100 kilometre şehir içinde gidebilecek bir araç. Kalitesi de, iç malzeme kalitesini de çok beğendim. Gerçekten kaliteli. MG4 Luxury'nin malzeme kalitesi de güzel. Yani koltukları da iyi. Aracın rengini de özellikle turuncu seçtim. Çok sevmiştim bu rengi de. Güzel bir renk. Hoşuma gidiyor. İçinde açık seçtik. Koltuk konforu da fena değil. Güzel. Arka bagajın da 2 kademe olması güzel. Yani altında kullanabiliyoruz. Üstü küçük ama altında da işte ufak tefek şeyleri koyabiliyoruz altına. Bayi ile ilgili deneyimimi söyleyeyim. Bayi en baştan itibaren gerçekten çok ilgilendi. Fakat şöyle bir şey var. Örneğin aracı almadan önce demiştim ki lastik basınçlarını kontrol edin. Uzun yola çıkacağım çünkü sabahleyin. Dolayısıyla lastik basınçları tam olsun. Ben baktığımda kapı kenarında 200
150 gösteriyordu lastik basıncını. Ama baktım aldım, bütün lastiklerin basınçları farklı yani. Yani idare ettim 3 gün boyunca. Lastikçi falan aramakla da uğraşmadım. Sürekli öttü durdu uyarı. O güzel bir şey değil. Önceden uyardığım halde bunun olması güzel bir şey değil. Ama aracı sağ olsunlar %100 şarj edip verdiler, sağ olsunlar. Aracın eksiklerinden bir tanesi de elektrikli bagajının olmaması. Bagaj kapağı da ağır yani. Hafif değil. Ama şimdilik idare ediyorum. İstanbul'da da sanırım 15-20 bin liraya yapan yerler var. Hatta yetkili bayi var arkadaşların söylediği kadarıyla. Hem de taksitle yapıyormuş. Belki elektrikli bagaj yaptırırım. İşte kauçuk paspas falan onları alırız. Çok da fazla araca masraf yapacak bir şeye de gerek yok zaten. Aracın görünümü çok hoşuma gidiyor. Çok spor bir görünümü var. Hem önden hem arkadan çok dikkat çekici. Aydınlatması da iyi. Arka stop ışıkları falan da böyle uzunlamasına yanıyor. Onu da koyarım. O da güzel. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.